Bulgaristan Haskova'dayız. İkinci el araç piyasasını tanıtacağım. Hemen mesela bu E-Class'la başlayalım. Hiç zaman kaybetmeyelim. Bilmiyorum niye açmışlar. Şöyle gösterelim iç hacmini. İnanılmaz bir bagaj hacmi var bu A4'lerde. Şimdi biraz da ilk arabasını alacak olanlar için konuşalım. Fiyatlar gerçekten çok fark ediyor Türkiye ile. Price. Biz şimdi bir Japonlara biraz bakalım. Ben Japonları severim yani, bu Toyota RAV4'lerin bu efsane kasası. Bu fiyatları görünce bence siz de en az benim kadar şok olacaksınız. Sizin de bu fiyatlara yorumlarınızı bekliyorum. Eğer videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı da unutmayınız diyorum. Sevgiler. Hemen mesela bu E-Class'la başlayalım. Hiç zaman kaybetmeyelim. 2016 model bir E-Class'la birlikteyiz. 2.2 motor. 211 bin kilometrede şu anda bu araç. Bu aracın Türkiye muadil fiyatı tam 3 milyon 100 bin TL, 81 bin euro. E250 Bluetech. Güzel. Tabii hepsinin içine girmeyeceğiz. İçleri zaten biliniyor. Ne oldu, ne bitti. Burada aslında bizim ilk amacımız fiyatları göstermek sizlere. Fiyatı, bu aracımızın fiyatı 211 bin kilometrede. E-Euro 6 motor bu aracımızın fiyatı 30 bin lira. Böyle gösterebiliriz. 30 bin lira. Evet, 15 bin euro civarına geliyor. Yine burada benim sevdiğim kasa Passat. Bu da 1.6 turbo dizel motora sahip bir araç. 2012 model bir aracımız. Bu aracımızın Türkiye satış fiyatı ise ortalama 900.000 TL. Gerçekten aslında zamanının güzel arabası. Manuel 6 ileri vitesle geliyor bu araç. Bu aracın satış fiyatı ise 14.999, yani 15.000 euro. 225.000 kilometrede fazlaca yorulmamış dizel bir motor. Yine burada aslında son zamanlarda benim de ilgimi çeken bir araç. Bunun fiyatını sorarız. Üstünde kağıdı yok. Yine BMW 520 dizel. Yani 2000 dizel motor yıkamazsın zaten. Bu aracın Türkiye satış fiyatı 1 milyon 400 bin TL. 206 bin kilometrede. Yine çok yüksek bir meblağ değil ama herhalde satıldığı için fiyatını kaldırmışlar. Price? This? Burada kağıt olmadığı için sahiplerine soralım. 18 bin leva. Blogader ya. 18 bin leva bu aracın satış fiyatı. Üstünde fiyatı yoktu. Tabii şimdi burada çok fazla öyle değişen, hani boya falan gibi takıntılar olmadığı için insanların zaten belki değişen takıntısı hiç yok, çünkü boyayı nerede yaptırdın? Bayrampaşa Küçük Sanayi'de de yaptığını olabilirsin. Güzel fırın boyalı bir yerde de yaptığını olabilirsin. Değişen daha çok tercih ediliyor değişen bu araçlarda. 18 bin levaya satılıyor 520 dizel aracımız. Burada yine ailelerin göz bebeği A4 görüyoruz bir tane. A4 2010 model. Bu sefer 2000 turbo dizel geliyor. Yine manuel bir araç. 13.500 leva. Aracın Türkiye muadilinin fiyatı ortalama 850.000 TL civarında. 13.500 leva satış fiyatı var bu aracın. Bagajı açık hatta. Şöyle bagajını bilmiyorum niye açmışlar. Şöyle gösterelim iç hacmini. Yani gerçekten inanılmaz bir bagaj hacmi var bu A4'lerde. Şöyle kapatalım. 2000 turbo dizelle geliyor. Manueli Türkiye'de bulmak zor mesela. Ben manuel istiyorum ama bulamıyorum fazla. Genelde otomatik YSG çift kavrama şanzımanla geliyor. Benim de bir ağzım yanmış gibi ara. O yüzden hep DSG'ye soğuk bakıyorum ama güzel bir araç. Modeline bakmadık. 2010 model bir araçtan bahsediyoruz. 13.500 leva A4. Yine burada Golf 5 sanırım bu. Golf 5 2005 model. Bu sefer 1.9 turbo dizel. Burada efsane motorlu 105 beygirlik versiyonu var. Ve kilometresini göremedim sadece. Ya 119.000 kilometrede. Bakın görüyorsunuz gayet temiz. Tabii ki ufak tefek masrafları çıkacaktır. Tabii Trendline paket bir Golf. Onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ne yapmış? 7.300 lira. Yine bir ay. Bu aracımızın ortalama Türkiye satış fiyatı ise 400-450 bin lira civarında. Yine bir ailelerin göz bebeğiyle karşı karşıyayız. 2000 TDI Audi A6 bu sefer. Bir üst segmente çıktık. Bu aracımızın ise satış fiyatı ortalama 850 bin TL civarında. Gerçekten güzel bir araç. Bu da 20 bin leva fiyatla satılmakta. Şimdi biraz da ilk arabasını alacak olanlar için konuşalım. Çünkü ilk araba için tercih edilen bir araç. Ülkemizde de satış rekorları kırdı. Kırdı mı bilmiyorum da. Yani çok güzel fiyatlı. Micra gerçekten hani Pure Drive teknolojisiyle fazlasıyla yakıt tasarrufu yapan bir model. Burada 2012 model bir Micra görüyoruz. 110.000 kilometrede 8.300 leva. 8.300 leva.
Manuel 1.2 Nissan Micra Türkiye satış fiyatı 555.000 TL. 8300 leva. Yine manuel vites. Genelde vitesler herhalde manuel. Aynı bizim eski zamanlarımızda olduğu gibi. Manuel tabii fiyatlar genelde otomatiklere göre daha ucuz oluyor ama şimdi sordum. 3 ila 5.000 leva arasında fiyat farkı oluyor dedi. Çok daha büyük bir fiyat farkı değil. 13.000 levaya kadar çıkıyormuş tabii ki. Yüksek modellerde otomatik farkı. Mesela burada güzel bir Volvo'muz var. Hani yine bu da benim son zamanlarda baktığım bir araba. Çünkü yine işte station wagon bakıyorum son zamanlarda. Bir yerden bir yere gitmek Golf'le artık biraz zor olmaya başladı. Yine D5 V70 D5 motor. Kilometresi uzun olabilir bunların. Çünkü bu da yine uzun yol arabası olarak kullanılıyor. 2008 model, bu sefer 180.000 kilometrede görüyoruz ve 9.000 levaya bu aracın sahibi olabilirsiniz. Türkiye muadil fiyatı 100.000 kilometre fark olmasına rağmen 800.000 lira. Karşımızda bir Golf 7 görüyoruz burada. Bunun da üstünde fiyat etiketi yok ama herhalde buradaki fiyatlarla maksimum edeceği fiyat 20.000 lira falandır. Bu da manuel çünkü. Ama sağ olsun bizi her yere getiriyor. Değiştirmeyi de pek düşünmüyorum. Ufak tefek küçükleri onları yaptırıp herhalde kullanmaya devam edeceğim. Çünkü bu fiyatlarla gerçekten Türkiye'de biraz zor. Yine bir Japonlara biraz bakalım. Ben Japonları severim yani. Bu Toyota RAV4'lerin bu efsane kasası D4D. Yine iyi bir motor seçeneği ve işte yükleme kapasitesi falan yüksek bir modelden bahsediyoruz. Toyota RAV4. Aracımızın 100.000 kilometre fazla olan muadili 700.000 TL fiyatla satışta. Bu sefer 183.000 model ve 11.200 leva sadece ve sadece bu Toyota RAV4 aracımız. Evet, fiyatlar gerçekten can sıkıcı. Özellikle yüksek segment mesela işte BMW, Passat, Mercedes gibi araçlarda. Sanırım bir hayli moral bozukluğundan sonra fiyatları gördükten sonra artık bölümümüze bir son verebiliriz. Eğer bölümü beğendiyseniz ve buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın diyorum. Hoşça kalın. Maşallah. Haydi ya, bahşiş haydi. Bravo Muratcan, bravo.